Python'da kodlama yaparken bazı versiyon farklılıklarında Qt Designer'dan aktarılan arayüzün run edildiğinde, çalıştırıldığında ekrana gelmemesi gibi bazen bir sorun oluşmaktadır. Bununla ilgili yapmamız gereken küçük bir işlem var. Onun tanıtımı için videoyu çekiyoruz. Dediğim gibi sadece maksadımız bu. Herhangi bir program tanıtımı vesaire yapmayacağız. Bu küçük kodu yazmasını göstermek için yapıyorum sadece. Şimdi Qt Designer'dan ufak bir tasarım yapmak için açıyorum. Buradan main window seçili halde create diyoruz. Bir tane push button, bir tane label ekliyorum ben çalışma arayüzüne ve burasını masa üstünde uygulamalar için oluşturduğum klasörün içerisine, klasörün ismi de uygulamalar, oraya ekleyeceğim. Dosyamın ismini ilk nokta UI diyerek kaydettim. Burayı kapatıyorum. Arayüz için Spider derleyici için Spider kullanıyorum ben. Onu açtım. Şimdi Spider'da çalışma klasörümüzü ekrana getiriyorum. Masa üstünde uygulamalardı. Bunu aldım. Evet. Şimdi bu ilk UI dosyasını ilk .py dosyasına çevireceğiz. Buraya hızlıca bir dönüşüm kodu ekleyelim. Bunun için şu kodları kopyala yapıştır yapacağım. Şurasını kopyaladım. Bu sayfanın içerisine ekledim. Önce bunu bir kaydetmem gerekiyor. Kaydettim. Yine aynı şekilde ilk oluşturmuş olduğum uygulamalar, masa üstündeki uygulamalar klasörün içerisine. Bunun adına dönüştürücü diyerek kaydedeyim. Ondan sonra evet, bu dönüştürücü py dosyasını çalıştırıyorum ve görmüş olduğunuz üzere ilk py diye buraya benim Python koduna çevirmiş olan dosyamı attı. Şimdi ben buraya tekrar bir daha bu dönüşüm üzerinden değil de bunu da başka bir sayfanın içerisine include ederek çalıştıracağım için buraya yeni bir tane daha bir dosya ekliyorum. Bunu da yine hemen aynı masa üstündeki uygulamalar klasörümün içerisine kaydedeceğim. Bunun adına ilk main py diye ana sayfa maksadıyla çeviriyorum. Bunu PHP ve ASP gibi eskiden web programı kullananların bileceği bir şey. Buraya bunu include edeceğiz. Bunun için de yine şuradaki daha önceden yazmış olduğum kodları kopyala yapıştır yapacağım. Ve ondan sonra da uygulamaların çalışmadığı zamandaki o kodu nereye ekleyemeyeceğimizi söyleyeceğim arkadaşlar. Şimdi buraya bu kodumu ekledim ve tekrar kaydettim. Şimdi ilk main py'yi tekrar buradan çalıştıralım. Evet, çalıştırdığımız zaman bizim oluşturmuş olduğumuz pencere geldi. İşte deneme diye şurada kodunu yazmıştık. Ben buraya hızlıca bir aktarım ve bunun içerisine kütüphane bir fonksiyon ekleyip buton click özelliğini ekleyerek işlemi bitirdim. Şimdi bunun şurada run ettiğimiz zaman gelmediği durumlar olabiliyor. Bunun için ilk dönüştürdüğümüz ilk py dosyasının altına eğer bu arayüz gelmezse bunun altına şuradaki 4-5 satırlık kodu eklememiz gerekiyor arkadaşlar. Evet. Şu. Bunu kopyaladım. Ve buraya şuradaki def ile aynı hizada olacak şekilde ekledim.
Evet, işlemimiz burada bitti. Bizim zaten burada bir versiyon farklılığından kaynaklanan bir sorun olmadığı için programımız çalıştı. Evet. Tekrar eklenmesi gereken kodu şuradan ekrana getireyim. Ve ben kaydı burada sonlandırıyorum.